Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin ve yine yeni bir otel keşif videosunda birlikteyiz. Bugün sizlere ülkemizde otel ve tatil seçiminizi yaparken en üst kategorideki seçenekler arasında yerini çoktan almış Kalista Luxury Resort'te bir video hazırladım. Birazdan Kalista Luxury Resort'te resepsiyon ve lobi alanından başlamak üzere sahile kadar birçok hizmet alanını görüntüler ve bilgiler eşliğinde sunarak tatiliniz için değerlendirmenizi sağlamaya gayret edeceğim. Yaptığım çalışmayı başarılı bulursanız, paylaşımlarımın sizin değerlendirmenize katkı sağladığını düşünürseniz rezervasyonlarınızı bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış yöneticisi olarak memnuniyetle bekliyor olacağız. Rezervasyonlarınızda bu takdiri bizden yana kullanırsanız tatil ekibini tercih ederseniz çok mutlu oluruz. Bütün çalışmaları bu amaçla yaptığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla lafı çok uzatmayalım. Kalista keşfimize başlıyoruz. İki ayrı video şeklinde Kalista'yı keşfe çıkıyoruz. Evet, değerli rezervasyonlarımızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatarak videomuza başlamak üzere resepsiyona doğru yönleniyorum. Buyurun. Ve efendim Kalista'ya hoş geldiniz diyerek sizler otele ilk geldiğiniz zaman karşılanacağınız ve karşılaşacağınız bu muhteşem manzarayla girişimizi yapıyoruz. Tabii ki otele gelir gelmez öncelikle sizi burada bellboy arkadaşınız ve asistan arkadaşımız karşılıyor. Arkadaşlar kolay gelsin. Hemen sizinle ilgileniyorlar. Bir arkadaşımız araçtan inişinize yardımcı oluyor, valizlerinizi indiriyor. Diğer arkadaşımız otele giriş işlemlerinize başlıyor. Bu arada sizler de şampanyanızı, serenite içeceklerinizi, çikolatanızı veya makaronunuzu alarak Kalista'ya giriş yapmış oluyorsunuz. Güzel bir şekilde ve bu muhteşem lobi alanında dinlenmeye başlıyorsunuz. İsterseniz şöyle birkaç adım atarak lobi alanının ne kadar şık, ne kadar ferah ve ne kadar lüks ve konforu yansıttığını, Kalista Luxury Resort'un genel karakterini yansıttığını ve sizi ne kadar özel alanların beklediğini buradayken göstermeye başlayalım. Son derece rahat ve geniş bir alan. Tabii ki lobi alanında tatiliniz boyunca, sadece geldiğiniz anla değil, tatiliniz boyunca ikramlarla daha da keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Hemen karşıda 24 saat açık olan lobi bar var. Birazdan orayı göstereceğim. Şimdilik ilk geldiğiniz zaman karşılanacağınız bölümü sizlere göstermiş oldum. Akşam saatlerinde belli saatlerde burada piyano dinletisi de sunuluyor. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde gayet yüksek tavanlı, son derece modern ve Kalista'nın tüm bloklarında olduğu gibi dairesel bir yapıyla ki hemen söylemem gerekiyor, birazdan da bahsedeceğim. Otelin yapımında çok büyük oranda çelik konstrüksiyon ve cam kullanıldığı için etrafındaki donanım son derece doğayla iç içe ve panoramik bir yapıya sahip. Sadece resepsiyonun karşısındaki camlarda değil, odalara girdiğiniz zaman da bu mimari yapı sizi karşılayacak ve tatiliniz boyunca size eşlik edecek. Şimdi buradan lobi bara geçelim. Lobi barla ilgili biraz görüntü aktaralım ve konseptle ilgili biraz bilgi vermeye çalışalım ve sonra turumuza devam edelim. Kalista Luxury Resort'teyiz. Otele giriş yaptınız, lobi alanında karşılandınız, asistan arkadaşlarımız girişinizi yaptı. Bir şeyler yudumladınız ama hemen yanı başınızda lobi bar var ve biz de turumuza devam ederken aslında her zaman yaptığımız gibi lobi bardan biraz görüntü aktarmak istiyoruz size. Mis gibi kahve kokuları geliyor sabah saatlerinde ve merak ettiğiniz şeyi göstermek istiyorum. Şu anda Black Bar'dayız, lobi bardayız. Kış döneminde 24 saat açık burası. Yaz aylarında tabii saatler değişebiliyor. Şöyle bir konsepte yaklaşalım İbrahim. Misafirin merak ettiği alkol markalarını veya alkol çeşitleriyle ilgili bilgileri aktaralım. Chivas grubundaki tüm markalar var. Bakın 12 yıllık, ekstra, 15, 18 bunların hepsi konsept dahil. Jack grubunda keza öyle ballısı, elmalısı hepsi var. Kaptan Morgan'lar var. İşte Black Label'lar var. Yani tek tek saymaya gerek yok. Gordon Gin'lerin her çeşidi var. Efendim bir Kalista tatilindesiniz. Tek tek marka saymaya gerek yok. Tüm alkol çeşitlerinde bu rakı da olabilir, vodka da olabilir, viski de olabilir. Premium marka birçok seçeneği burada alabiliyorsunuz. Elbette bira olarak da isterseniz draft, isterseniz şişe bira alabiliyorsunuz ve oteldeki tüm barlarda şişe bira alabiliyorsunuz. Doğru söyledin değil mi? Aynı şekilde sadece alkolden bahsetmiyoruz tabii ki. Hani içerikle ilgili bilgi veriyoruz ya size. Meşrubatlar da aynı şekilde şişeyle sunuluyor. Kola, fanta, soda vesaire bunların hepsi restoranda bile size şişeyle sunum yapılıyor. Bunu da ek olarak aktaralım. Kolay gelsin. Su için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Black Bar'ı gösterdik, lobiyi gösterdik, resepsiyonu gösterdik. Bir de buranın terasını gösterelim mi? Hani sigara kullanıyor olabilirsiniz. Geldiniz, kahvenizi söylediniz ya da viskinizi söylediniz. Ya da ben burayı göstermeden gidersem üzülürdüm gerçekten. Bakın burada güzel meyve çayları var, bitki çayları var. Merakı olan misafirin varsa, benim yok şahsen. Ya ben normal Türk iş çay içmeyi çok seviyorum. Ve merakı olan misafirimize tabii bahsetmek gerekiyor. Özel bitki çayları, kuşburnu çayı, nane çayı, yaseminli çay, rezene çayı gibi birçok çay çeşidini burada
sipariş verebilirsiniz. Bazen konuşurken takılıyorum, kusura bakmayın. Arkadaşlarım size servisini yaparlar. Bir de terası görelim, buyurun. Efendim burası da lobinin teras kısmı. Black Bar'ın teras kısmı da diyebiliriz. Hemen çünkü onun yanı başında. Eğer sigara kullanıyorsanız ya da dışarıda oturmak istiyorsanız, şu an çok güzel bahar havası var mesela. Kahvenizi, içeceğinizi dışarı söyleyebilirsiniz. Şimdi buraya çıktığınız zaman da aslında otele ilk girdiğinizde eğer burada olursanız otelle tanışmış oluyorsunuz. Özellikle otelin mimari yapısıyla ilgili elbette bizim videolarımızda bolca görüntü var ama bakın ne kadar güzel doğayla iç içe. Neredeyse blokları görünmeyecek kadar ağaçlar içinde bir sahne sizi bekliyor. Hemen aşağıda havuz alanı var zaten. Havuz şuradan arka taraftan başlıyor. Spa bölümünde olan havuz şu arka tarafımızda, sol tarafımızda spa bölümü var. Ve onun ön tarafındaki havuz ısıtmalı havuz. Birazdan yakından göstermeye çalışacağım. Ve buradan başlıyor. Ön taraftaki Blue Bar ve sonrasında devam ediyor. Şimdi biz o alanları yakından görmek üzere aşağı ineceğiz. Sabah saatleri bir kahvaltı büfesi göstermeyi düşünüyorum size. Hani erken gelirseniz kahvaltını da yapıp ondan sonra gezintiye başlayabilirsiniz. Biz de öyle yapacağız. Keşfimize devam ediyoruz. Buraya kadar olan kısımda rezervasyonun için takdim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diye bir hatırlatma yaparak aşağı doğru turuma devam ediyorum. Şimdi lobi alanından sahile doğru yürüyeceğim. Tabii ki resepsiyondan bu büyük ve güzel merdivenlerden indiğimizde ana restorana gelmiş olacağız. Ve kahvaltı büfesiyle ilgili görüntü aktaracağım size biraz. Hemen başlayalım. Efendim kahvaltı deyince ilk akla gelen yumurta ve omlet oluyor. Şimdi burada Hatice Hanım göz yumurta yaparken orada bir hanımefendi gördüğünüz gibi karışık omlet yapıyor. Alevler saçıyor etrafa. Tabii omletiniz için orada farklı malzemelerle mantarlı, sucuklu nasıl isterseniz. Bu tarafta peynir büfesi var. Yine bal kaymak kahvaltının olmazsa olmazlarından. Tulum peyniri olmazsa olmazlardan. Kısa kısa görüntü ekleyeceğim. Zaten Kalista şıklığını, restoranın şıklığını esas göstermek istiyorum. Bakın karşıda salata büfesi var. Bu tarafta reçeller, marmelatlar var. Hemen şurada karşı tarafta bir fırın var. İstersen bir de oraya geçelim İbrahim, gel. Şimdi böyle kahvaltıda ya böreksiz olmaz diyenler için de burada Selahattin Şef'im çok güzel. Ne böreği diyelim buna Selahattin? Kıymalı, peynirli, patatesli. Kol böreği mi diyelim? Evet. Biz Adana böreği de diyoruz buna ya. Adana böreği başka. Başka değil mi? Ya Adanalı olup da burada bununla ilgili pot kırmak da herhalde bir tek herhalde ben yapardım bunu. Kolay gelsin size. Burada fırınımız var. Sıcak sıcak pideler, simitler, börekler burada çıkıyor. Ya şöyle tekrar derinlemesine bir görüntü alalım. Bakın bu tarafta meyveler var. Gayet güzel, iştah açıcı. Yani Kalista lüks sunumuyla diyelim. İsterseniz börek yerine böyle sıcak sunumları yine eklemek isterseniz menemen var. Biber kızartma var. Böyle devam eden bir sıcak sunum var. Akşamları da burada yine güzel yemekler oluyor. Sıcak sunumlar karşı tarafta devam ediyor. Şimdi hani çok da misafirlerin arasına girmek istemiyorum. Salamlar, sosisler. Ortada bir lokum büfesi var. Sabah kahvaltıda turistlerin tercih ettiği bir büfe olsa gerek. Bunun dışında hemen şöyle arka tarafa döndüğümüzde bu tarafta biraz daha diyet konusunda titiz olan misafirlerimiz için yulaf ezmesi, sütlü pirinç, sütlü irmik lapası gibi ya da pirinç haşlama gibi seçenekler var. Ben akşam yemeğini anlatırken yine size ifade edeceğim. Özellikle glutensiz, laktozsuz, şekersiz ya da vegan beslenen misafirlerin bu anlamda otelin mutfak ekibinden destek alabilirler. Misafir hizmetlerindeki arkadaşımıza bu konuda bilgi verirseniz mutfak ekibiyle sizi irtibatlaştırıyorlar ve sizin özellikle sağlık konusunda, alerjen ürünler konusunda ihtiyaç duyduğunuz farklı menüler varsa bunlarla ilgili zaten size ilgili gerekli sunumları yapıyorlar. Ben kahvaltı büfesini kısaca gösterdim. Şimdi otel turumuza başlayacağız. Akşam yemeğinde burada tekrar buluşacağız ve çok geniş bir sunumla akşam yemeği büfesi ve bir de alakart sunumumuz olacak. Şimdi Blue Bar'a doğru geçiyorum. Oradan otel keşfimize devam edeceğiz. Efendim kahvaltı büfesinden kısa bir görüntü paylaştık. Siz otele geldiniz, şöyle bir şeyler atıştırdınız. Sonra hadi oteli keşfedelim dediğinizde çıktığınızda böyle muhteşem manzarası karşılıyor. Havuz manzarası, ağaçların manzarası, odalar ve benim çok beğendiğim noktalardan bir tanesi Blue Bar. Şimdi ne kadar orijinal bir görüntüsü olduğuna bilmiyorum, hemfikir miyiz? Şöyle Blue Bar'a doğru ilerleyelim. İlk girişte Lobby Bar'dan bahsettik. Biraz da Blue Bar'dan bahsedelim. Ve geldik Blue Bar'a. Az önce karşıdaydım. Bir de buradan manzarayı göstereyim istedim. Şimdi Blue Bar şu anda sabah saat 9'da açılıyor. Gece saat 12'ye kadar açık. Ve çok keyifli bir ortamı var. Yine burada da her türlü kahve çeşidini, kuru kahve, ne varmış orada bir dakika? Kuru kahveci Mehmet Efendi. Biz tabii Adanalılar madenciyi biraz daha çok severiz ama bunun dışında isterseniz Cimbali'de taze çekirdek kahveden güzel espressolar, latteler, americanolar alabilirsiniz.
Alkol konusunda Black Bar'da bahsetmiştim. Aynı konsept burada da geçerli. Birçok premium marka içeceği burada alabiliyorsunuz. Tabii ki isterseniz draft bira, isterseniz şişe bira alabilirsiniz. Akşamları burada bazen canlı müzik oluyor. Çok da hoş bir ortamı var. Özellikle akşam yemekten sonra hani restoran tam karşıda. Yemekten çıktınız, Blue Bar'a gelip biraz müzik dinleyip hafif bir şeyler içip sonra da beach kulübe gidebilirsiniz. Orada çünkü müziğin ritmi biraz daha artıyor. Şimdi orada göstereceğim size. Yavaş yavaş bu alanları gösterdikten sonra zannediyorum buradan çıkamayacağız. Tekrar köprüden geçmek lazım. Ona baktım bir ara. Şuradan köprüden karşıya geçip sahile doğru devam edebiliriz. Buyurun. Efendim şimdi Blue Bar'ın hemen karşısına geçtik. Sahile doğru yürüyeceğim diyorum hep ama hep aklıma da başka böyle hatırlatmalar geliyor. Bu arada odalarla ilgili şöyle bir hatırlatma yapmak için söyleyeceğim. Kalista'nın bütün bloklarında odaların mimarisinde çok büyük oranda çelik konstrüksiyon ve odaları doğayla daha bütünleşik bir halde atmosferini sağlamak için cam bölümler kullanılmış. Dolayısıyla bu dairesel blokların içerisinde odanıza girdiğinizde, perdeleri açtığınızda tamamen ağaçlarla, bahçeyle çok daha geniş bir manzara görecek şekilde hissiyat duyabilirsiniz. Bu arada blokların depreme 9.8'di galiba. 9.8'e kadar dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü betonarme bir malzeme kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Büyük oranda tekrar söylüyorum çelik konstrüksiyon ve cam kullanılmış balkon kısımlarına çıkarken. Dolayısıyla son derece sağlıklı bir mimariye, sağlam bir mimariye sahip olduğunu hatırlatmamız gerekir. Şimdi Kalista'da tatilin sırasında havuz keyfi yapmak istediğinizde burada yatak minderli şezlonglar var. Son derece rahat görünümlü. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. Burada çok böyle şezlonglar dip dibe değil. Havuz alanı için konuşuyorum şu anda. Şezlonglar arası oldukça mesafeli ve siz burada tatil keyfinizi yaparken sipariş vermek istediğinizde Blue Bar'daki arkadaşlarımız, garson arkadaşlarımız şezlongunuza kadar servis yapıyorlar. Bakın bir arkadaşımız karşıda şu anda. Ve bir şeyler alıştırmak istediniz. Saatin kaç olduğunun hiçbir önemi yok. Havuz etrafındaysanız eğer hemen geliyorsunuz Turkaya. Burası tesisin ücretsiz alakart restoranlarından bir tanesi ve 24 saat açık. İsterseniz şöyle kısa bir göz atalım Turkaya. Buyurun. Efendim Turka restorana hoş geldiniz. Tekrar bilgi vermek istiyorum. Burası ana restorana alternatif olarak alakart ve 24 saat açık şekilde hizmet vermekte. Ben aslında sadece Kalista Luxury Resort için değil, diğer testler için de bunu söyleyebilirim. 24 saat açık ve alakart hizmet veren ücretsiz, rezervasyonsuz restoranları çok seviyorum. Neden mi? Saatin bir önemi kalmıyor ve masanıza servis yapılması gerçekten çok güzel. Mesela kahvaltınızı açık büfe ana restorana değil de burada yapabilirsiniz. Çok güzel bir serpme kahvaltı içeriği var. Şöyle menüyü gösterelim isterseniz. Tabii ki sadece kahvaltı değil. Bunun dışında altta sıcak sunumlarda orada şeyler varmış. Omletlerinizi falan seçebiliyorsunuz. Onu söylüyor. Tostlar vesaire var. Bakın bu tarafta soğuk başlangıçlar var. Tütsülenmiş somon gibi çok özel lezzetler de tadılıyor. Panik keçi peyniri mutlaka deneyin. Gün içerisinde özellikle böyle yanında birayla falan acayip güzel gidiyor. Bunun yanı sıra ara sıcaklarda biftekli penneye kadar veya spagettiye kadar ya da pizza çeşidine kadar birçok seçenek varken ana menüye geldiğimiz zaman da, ana yemeklere geldiğimiz zaman da dana stik, tavuk külbastı, kuzu külbastı, köfte piyaz, somon ızgara, dana şinitzel gibi birçok seçenek var. Salataları saymaya gerek var mı bilmiyorum ama hindi füme salatası, Akdeniz salatası gibi seçenekler de burada mevcut. Tatlılarda benim buradaki favorim elbette baklava kadayıf dondurma eşliğinde servis yapıyorlar. Kesinlikle denemelisiniz. San Sebastian da favorilerden bir tanesi ve bu menülerin hepsi rezervasyonsuz ve ücretsiz. 7/24 buraya gelip bunlardan sipariş verebiliyorsunuz. Çok keyifli değil mi? Kesinlikle bence memnuniyetinizi artırıcı bir hizmet. Hem de havuzun yanı başında. Şimdi sahile doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Turkay'ı da gözlemlemiş olduk, anlatmış olduk. İnşallah hava kapatmadan sahile kadar gideceğiz. Şimdi havuzda bir şey dikkatimi çekti. Sığdan derine doğru. Hani böyle bir gölün kıyısından yavaş yavaş yürüyerek girersiniz ya. Birden derinleşmiyor. Sığdan derine doğru giden ama en yüksek yeri de 1.40. En düşük yeri 10 santim, en yüksek yeri 1.40. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Mini Club alanına geldik. Karşısında aquaparklar var. Burayı göstereceğim size. Ve şimdi çocukların renkli dünyasındayız. Kalippo'dayız. Mini Club'dayız. Dış alanla ilgili şöyle kısa bir görüntüyü birazdan paylaşacağım. Önce içeri girdim ve çocukların
geldikleri zaman ya mini club nerede? Ben mini club'a gitmek istiyorum dediklerinde işte adresi burası. Hemen ana havuzun yanı başındayız. Ve 24 saat açık olan Turko restoranının da yanı başındayız. Dolayısıyla birçok alana yakın bir nokta. Şöyle bir yaklaşalım. Özellikle 4-12 yaş çocuklar için şöyle yavaş yavaş içeri doğru bir görüntü almak adına 4-12 yaş çocukların burada güzel zaman geçirdikleri aktiviteler var. Yine yaş gruplarına göre işte Lego masaları veya merhabalar kolay gelsin. Çeşitli oyunların olduğu bölüm var. Bunun dışında eğer bebek misafirlerimiz varsa burada kalmak isterlerse ekstra ücretli olarak 0-4 yaşa bebek bakım hizmeti veriliyor. Biraz şöyle isterseniz içeride keşif turu yapalım. Çocuk kulübünün içinde farklı alanlar var. Mesela burası bebeklerin oyun alanı. Şöyle ki 0-3 yaş, 0-4 yaş bebekler ebeveynleri eşliğinde burada oyunlar oynayabiliyorlar. Burada zaman geçirebiliyorlar. Ama tekrar ediyorum 0-3 yaş, 0-4 yaş bebekleri burada bırakmak isterseniz babysitter dediğimiz, baby sneak dediğimiz hizmeti almanız gerekiyor. Burada bir mama odası var. Bebişlerin mamalarını hazırlamanız için birçok malzeme var içeride. Arkadaşlardan yardım isterseniz onlar size bu konuda destek veriyorlar. Bunun dışında şöyle biraz daha dönelim. Bir de bahçeye çıkıp isterseniz bahçe alanına gözlemleyelim. Ha burası uyku odası mı? Özür dilerim. Bir dakika. Buraya atladım ben. Hemen gösterelim. Burası da yine minik misafir için hazırlanmış bir uyku odası. Yorulduklarında, uyuklamaya başladıklarında burayı kullanabilirler. Şu anda burada sanatsal bir takım aktiviteler yapılıyor ama boya her yere sıçradı vallahi. Bayağı bir temizlemeleri gerekecek. Bakın burada da boyamalar devam ediyor. Evet. Şuradan da evet burada bir tane bitmiş örnek var. Bunu kim yaptı ya? Muhteşem olmuş. Çok güzel. Evet. Şimdi bir de şöyle yapalım. Bakın burada da minik oyun alanı var. Bunun yanından geçiyorum. Burada elektrikli oyuncaklar var. İçerideki oyun odalarından sonra bir de hemen şöyle kısaca dışarıyı göstermek istiyorum size. Özellikle güzel havalarda dışarısı çok daha alımlı bence. Burada güzel oyuncaklar var. Bahçe oyuncakları var. Çim alanda ve isterlerse burada yumuşak zeminli bir alanda, üstü de tabii kapalı, gölgeli. Çocuklar zaman geçirebiliyorlar. Burada oyunlar oynayabiliyorlar. İsterlerse de hemen karşıdaki aqua parka veya diğer oyun alanı olduğu bölüme geçebiliyorlar. Efendim Mini Club'ın hemen karşısında aqua parkın yan tarafında minik bir Survivor parkuru var. Yumuşak zeminli ve çocukların biraz daha böyle fiziksel becerilerini geliştirecek nitelikte bir oyun alanı burası. Çok sayıda oyuncak var zaten veya aktivite alanı var diyelim. Bir de şurada minik bebek havuzu var. Bebek havuzu tabii ki üstü kapalı, gölge ve etrafında şezlonglar da var. Yani ebeveynler dinlenirken çocuklar da, bebekler de diyelim, bu bebek havuzu sonuçta. Burada zaman geçirebilirler, oynayabilirler. Bu alanın dışında burada çok sayıda güzel oyun alanı var. Buranın dışında hemen yan tarafta da büyük kaydıraklar var. Hemen orayı da biz videomuza ekleyelim. Yani aquapark alanına doğru gidiyorum. Aquapark alanı ile ilgili görüntülerimizi eklemezsek olmaz elbette. Bakalım. Burası da aquapark alanı. Az önce gösterdiğim çocuk oyun alanının hemen yanı başında ve bolca kaydırak mevcut. Mini Club, çocuk oyun alanı ve aquapark. Bu alanı da gösterdikten sonra tekrar sahile doğru yürüyüşüm devam ediyor. Efendim Kalista Luxury Resort'u keşfe başladığımızda restoranın ön tarafında ve Turkan'ın yanındaki ana havuzu göstermiştim. Şimdi bir havuz daha burada karşımıza çıktı. Burası da kulaç atarak yüzmek isteyen misafirler için, spor yapan misafirler için bir seçenek olabilir. Dikdörtgen yapısıyla bence biraz daha uygun diğer dekoratif havuza göre ve sahile çok yaklaştık. Şimdi zannediyorum birkaç adım sonra sahilde olacağız. Bu alanda sahile çok yakın, sabahları işte yoga ya da sabah sporu yapılan bölüm olarak şöyle göstermiş olalım. Yine ekip arkadaşlarımız, oteldeki animasyon ekibinde spor bölümüne göre arkadaşlarımız belli program dahilinde sabahları burada jogginginizi, sabah sporunuzu, yoganızı yaptırıyor. Sonra sizi rahat bırakıyor tatilinizi relax bir halde yapmanız için. Efendim sahile doğru devam ediyorum dedim. Sahile çok da yaklaştık aslında. Ama inanılmaz bir kahve kokusu beni çağırdı. Kısa bir mola vermeye karar verdim. Ve bu noktayı size göstermek istiyorum. Sabah saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar açık şu anki saatlerde. Ve çok güzel kahve çeşitleri var. Menüyü göstereceğim birazdan. Çok güzel dondurma çeşitleri var. Kartdor marka dondurmalar sunuyorlar. Ve
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 çeşit dondurma var. Yani bal bademden fıstıklısına, limonlusundan, portakallısına, mandalinine kadar. Burada ben denemiştim. Havuçlu kek çok güzeldi. Kahveyle beraber mutlaka deneyin. Yine kalite Luxury Resort farkıyla buradaki şeflerimizin yaptığı güzel tartlar, kekler ve çikolatalar var. Çikolatalar da burada yapılıyor. Ve kahveye geldiğimizde Schiller marka kahve çekirdeği kullanılıyor ve buradaki menüden kahvenizi seçebilirsiniz. Sabah saatlerindeyseniz espresso ile başlayabilirsiniz. Öğleden sonra kan şekeriniz düştüyse çikolatalı bir şey deneyebilirsiniz. Karamel white chocolate deneyebilirsiniz falan gibi. Hani böyle egzantrik isimlerle koymuşlar ama kahve bizim için Americano Türk kahvesi, bazen de espresso yeterli oluyor. Ve tabii ki ortam gayet şık, gayet keyifli. Yine doğayla iç içesiniz. Yemyeşil bir bahçe. Artık denizin mavisi de iyice kendini gösterdi. Ben iskeleye kadar yürüyeceğim. Çok özel hizmet noktaları var çünkü. Onlardan bahsedeceğim size. Efendim şimdi sizi sahilde inanılmaz keyifli bir alana getirdim. Deniz atmosferi her zaman tatilin olmazsa olmazlarından ama bence daha da önemlisi güzel müzikler, güzel kokteyller ve kaliteli bir ortamda bir beach lounge alanındayız. Yakından göstermek istiyorum şimdi size burayı da. Şimdi Kalista Luxury Resort'te büyük keyif alacağınız bir noktaya geldik. Sahilde böyle beach kulüp tarzında, charm isminde bir nokta burası. Ve size inanılmaz güzel kokteyller, inanılmaz güzel premium marka içecek servisi yapıyorlar. Akşam saatlerinde de burada DJ performans veya canlı müzik sergileniyor. Yani denizle iç içe, deniz, müzik, kokteyller ve böyle keyifli bir ortamda tatilin tadına varabilirsiniz. Denize birkaç adım mesafedesiniz zaten. İskeleye birkaç adım mesafedesiniz. Ve burada size yine Kalista konseptinde Black Label'dan Chivas markasının çeşitlerine kadar yine Havana Club'dan Bacardi'sine, Kaptan Morgan'ına kadar isterseniz tabii özel kokteylleri ya da Olmeca tekilasına kadar birçok içecek markası, kaliteli premium içecek markası sunulmakta. Ben bu markaları sayarken de tabii amacımız reklam yapmak değil, otelin konseptini size sunmak. Zannederim ifade etmiş oluyorum. Bu bölümde özellikle akşam saatlerinde canlı müzik veya DJ performans sergilenirken aldığım görüntüleri de ben burada videoya ekleyerek sizleri bilgilendirmek istedim. Son derece keyifli bir alan, son derece size tatili hissettirecek bir alan olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tamam, şimdi bu Beach Lounge alanından, Charm isimli bu keyifli alandan iskeleye doğru gideceğim. Ama burada bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Tabii şu anda gündüz saatleri, sabah saatleri kapalı ama balık alakartı. Kalista'da alakart restoran seçeneklerinden bir tanesi. Tabii ki denize yakın olmasıyla buradaki deniz atmosferinin, deniz mahsulleri sunumlarıyla bir araya gelmesi açısından oldukça keyifli bir alan. Balık alakartının şu anki konsepti menü ücreti şeklinde. Hani genellikle alakart restoranlarda biliyorsunuz tesisin diğer alakartlarında da küver ücreti vardır. Mesela Sakura'da, Uzak Doğu alakartında küver ücreti ödeyerek faydalanabiliyorsun. Veya İtalyan'da ya da diğer ücretli alakartlarda öyle. Bu arada ilk bir bilgiyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Turka alakartta herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Rezervasyonsuz ve ücretsizdi. Aklınızda bulunsun. Ama balık alakartından faydalanmak isterseniz menü ücreti ödeyerek, yani ne yerseniz onun ücretini ödeyerek faydalanabilirsiniz. Ve sahile geldik. Hedefimizde iskele var. Devam ediyoruz. Efendim sahil alanında şezlonglar ve gölgelikler gayet güzel. Çok titizlikle hazırlanmış. Bu arada şezlongunuzda tatil yaparken siparişlerinizi verebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız size servis yapacaklardır. Kokteyllerinizi, içeceklerinizi getireceklerdir. Bu arada engelli misafirimizle ilgili ben bilgi vermek istiyorum. Bakın hemen şurada bir aparat görüyorsunuz. Büyük turuncu tekerlekli. Engelli misafirlerimizin aslında otelin her noktasında tabii onlara uygun aparatlar kullanılıyor. Ama sahilde de denize girmelerini kolaylaştıracak böyle imkanlar var. Ve engelli misafirimiz için ayrılan şezlonglarda bu şekilde biraz daha kolay ulaşılabilir yerde bir şey var. Evet, bakın bu şekilde geldiğiniz yoldan yine rahat yürüyüş ve geçiş yapabileceğiniz bölümlerle engelli misafirimiz için ayrılmış, diğer misafirimizin kullanamadığı bölümü burada kullanabilirsiniz. Efendim Kalista Luxury 4'te iskeledeyiz. Sahil keyfi yapan misafirimiz için vazgeçilmez noktalardan bir tanesi iskele. Ve iskeleye geldiğiniz zaman sizi yine Kalista şıklığında, rahatlığında ve konforunda bir alan bekliyor. Bakın ne kadar güzel koltuklar koymuşlar. Hani bir lobi koltuğu gibi neredeyse diyebilirim. Burada masalar var. Tabii ki barda yine Kalista konseptinde premium marka birçok içecek, kahve çeşitleri, özel kokteyl çeşitleri burada sunulmakta. Bunun yanı sıra şezlonglarla ilgili aynen havuz etrafında olduğu gibi
yatak şezlonglar, minder, yatak minderli şezlonglar burada da sunuluyor. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı var. İskele alanındaki şezlonglar için misafir ilişkileri masasından veya sizinle irtibatta olan asistan arkadaşımızdan rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ve küçük bir miktar ücreti var buranın. Şu anda ücretiyle ilgili ben rakam belirtemiyorum. Bunun rezervasyon aşamasında çünkü dönemlere göre değişiyor. Ama bu alandaki şezlonglar için minik bir miktar sembolik ücret var. Bunun da sebebi şu. Tabii iskele alanı bütün otellerde misafirlerin en çok kullanmak istediği şezlong alanı olarak tercih ediliyor. Burada bir belirli bir küçük ücretle aslında daha rahat bir kullanım. Çok böyle sıkış değil de çok daha relax bir kullanım. Daha kaliteli bir iskele keyfi tatili sunulmuş oluyor. Bence son derece mantıklı. Tabii ki sahilde ve sağlı sollu alanlarda çok sayıda şezlong da var. İsteğinize göre onları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İskele ile ilgili anlatacaklarım ve vereceğim bilgiler bu şekilde. Tekrar sahile doğru dönüyorum. Efendim iskeleden ayrılırken, sahile doğru geri dönerken denizin derinlik durumunu da suya giren bir misafirimizle ilgili kısa bir görüntü alarak size ifade etmiş olduk. Sığdan derine doğru burası ve minik çakıllardan çoğunlukla da kumdan oluşuyor. Belek bölgesinin genel karakteristik olarak deniz yapısını birçok misafiriniz biliyordur zaten. Şu anda hava bulutlu olduğu için yine böyle masmavi deniz gösteremedik size. Bir de Belek bölgesinde genellikle öğleden sonraları deniz biraz daha dalgalı olabiliyor. Aslında Antalya sahillerinin birçok bölümünde böyle. Ve iskele, sahilde tabii sunumlar, bazı ikramlar, soğuk meyve köşesi vesaire gibi bölümler var. Aperatif alabileceğiniz bölümler var. Şimdi onlardan da biraz görüntü ekleyeceğim ben. Efendim Kalista Luxury Resort'te sahil keyfi, deniz keyfi yaparken acıktığınızda şezlongların hemen şöyle birkaç metre arkasında iki tane pırıl pırıl beyazlar içinde şefimiz var. Kolay gelsin arkadaşlar. Size neler sunuyorlar hemen söyleyelim. Hamburger çeşitleri ve ayvalık tostu falan varmış ya. Bakıyorum neler var diye. Şimdi burada ayvalık tostu, yengen tost, karışık tost, normal tost gibi siparişler de verebilirsiniz. Yani tost yiyebilirsiniz akşam saat 6'ya kadar. Bir de arzu ederseniz hamburger çeşitlerinden tadabilirsiniz. Bunun yanı sıra meyve seven misafirlerimiz de hemen bu tarafa doğru yaklaşalım ve soğuk meyveleri gösterelim. Burada da gayet güzel dilimlenmiş portakal, ananas, kivi, muz, armut, mandalina, elma gibi seçenekler var. Burada da Tuncay kardeşim var. Gayet güzel pırıl pırıl o da. Şimdi bu bölümün dışında isterseniz hemen şöyle bir 50-60 metre geride de Garden Snack bölümü var. Yine gündüz saatlerinde size alakart olarak ızgara çeşitleri, salata, makarna, pizza gibi seçenekler sunuyor. Şimdi buradan da oraya geçeceğim zaten. Yani sahildeyken isterseniz burada böyle bir snack aperatif alabilirsiniz. İsterseniz de hemen şu arka taraftaki Garden Snack'e geçerek biraz daha masanıza servis şeklinde, öğün şeklinde, menü şeklinde sunum alabilirsiniz. İsterseniz orayı da gösterelim. Buyurun. Şimdi ben Garden Snack'e doğru giderken çok önemli bir bilgiyi burada hemen size aktarmak istiyorum. Burası Paris Saint-Germain'in futbol akademisinin yine burada tatil yapan çocuklara gün içerisinde belli program dahilinde futbol uygulamaları yapılan bir yer. Dolayısıyla çocuklara geldiğinizde özellikle futbola meraklı çocuklarınız varsa kız erkek fark etmez. Burada Paris Saint-Germain'in akredite ettiği kişiler tarafından futbol eğitimi alabiliyorlar, futbol oynayabiliyorlar. Hatta bazı değerlendirmelerden sonra bazılarının isimleri bazı yerlere gidiyor gibi bir tüyo da aldım. Yani eğer belli bir standartın üzerinde yetenekleri var ise bu çocukları da değerlendirdiklerini öğrendim. Size de bilgi olarak aktarmak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz alan az önce meyve sunumu ve hamburger sunumu yapılıyor diye gösterdiğim bölümün hemen arkasında. Bir durum daha atladım aslında. Şimdi gözüme takıldı. Buradan tekrar sahile doğru geçeceğim. Pavilyonlar var. Pavilyonlarla ilgili şu anda henüz açık olmadığı için tam görüntü paylaşamıyorum ama sahilde kendisine özel kullanım alanı isteyen misafirlerimizin kullanabileceği özel alanlar ekstra ücretli. Tabii ki ücret karşılığında gün boyunca oraya özel ikramlar alabiliyorlar, sunumlar alabiliyorlar. Hem meyvesinden içeceğine, bazı menü işte yemek çeşitlerinden sunumlara kadar orada dinlenebiliyorlar ve kendine özel alanda bir plaj keyfi yapabiliyorlar. Onu da ben burada hatırlatmak istiyorum. Tabii ki rezervasyonlu ve ücretli olarak pavilyonları da kullanabilirsiniz sahilde. Şimdi Garden Snack'e doğru devam ediyorum. Ve efendim şimdi Garden'a geldik. Burası sahil keyfi yapan misafirlerimizin veya havuz keyfi yapan misafirlerimizin acıktıklarında açık büfe öğle yemeği ana restoranda, alternatif olarak 24 saat açık olan Turka restorana, alternatif olarak
12 ile 16.30 arasında yine menüden alakart olarak güzel lezzetler sunuyor. Birazdan menü önünü göstereceğim. Akşam saatlerinde burası Akdeniz alakartı olarak rezervasyonlu ve küver ücretiyle hizmet veren bir bölüm. Denize çok yakın oluşuyla da çok da ferah bir atmosferi var. Şöyle kısaca bir görüntü aktaralım. Bir de menüden görüntü paylaşalım sizinle ve sonra turumuza devam edelim. Efendim şimdi Garden Alakart'ta tekrar edeyim. Öğlen saat 12'den 16.30'a kadar buradaki menüde hemen şöyle gösterelim örnek olarak neler olduğunu. Günün çorbası, zeytinyağlı tabağı, işte füme salata, mozzarella carpaccio, cevizli domates salatası gibi seçeneklerle başlıyorsunuz. Sonra yine aperatifler var, kuzu etli dürüm, pane keçi peyniri, bu şeyde de vardı, turkota vardı, çok güzel. Tavuklu burrito var, ızgara sebzeler var. Eğer isterseniz makarna çeşitleri var, hamburgerler var ve bu şekilde misafirler burada aperatif alabiliyorlar. Bunun yanı sıra ana yemeklerde döner, dana steak, tavuk pirzola, kuzu külbastı, köfte piyaz gibi seçenekler yine misafire sunuluyor. Tabi isterseniz lahmacun ve kuşbaşılı pide de var. İlla pizza olacak diye bir şey yok. İsterseniz balık ızgara alabilirsiniz. İsterseniz dana şinitzel alabilirsiniz. Tatlılarda da yine burada baktığımızda baklava, kadayıf, San Sebastian, Royal Tart gibi seçenekler var. 12 ile 16.30 arasında rezervasyonsuz, ücretsiz burayı kullanabiliyorsunuz. Denize çok yakınız. Garden'dayız. Akşam saatlerinde burası Akdeniz alakartı olarak ücretli ve rezervasyon olarak hizmet vermektedir efendim. Afiyet olsun. Şimdi Garden Restoran'da İbrahim kardeşimle beraber bir yemek molası verdik. Ve ben pilav üstü döner söyledim. Ortaya lahmacun söyledik. Ve İbrahim de İskender söyledi. Şimdi birazdan şey gelecek. Cevizli domates salatası gelecek. Ortam gayet güzel. Sahile çok yakınız. Şöyle hızlıca gösteriyorum. Bir de bu tarafı gösteriyorum. Bu tarafta bahçe var. Gayet güzel dekoruyla Garden'da bir öğle arası aperatifi yapabiliyoruz. Bu arada Gökmen şefim salatalarımızı da getirdi. Gökmen şefim ellerine sağlık. Bu da cevizli domates salatası değil mi Gökmen şefim? Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olasın abim. İşte böyle. Kalista Luxury Resort'teyiz. Bir öğlen arası kaçamağı yapıyoruz. Ana restorana gitmemize gerek kalmadı. Burada gayet keyifli bir yemek alma fırsatı bulduk. Biz sizin yerinize yiyoruz. Şimdi siz de geldiğiniz zaman bizim yerimize bu lezzetlerin tadına bakarak bize mesaj gönderebilirsiniz. Afiyet olsun. Ve efendim Kalista Luxury Resort'ta tatildesiniz. Akşam oldu ve sizin için çok şık bir restoran düzeni ve açık ve akşam yemeği bekliyor olacak. Tabii ki alakart restoranlara ilaveten. Şimdi alakart restoranlarla ilgili birazdan yine bilgilendirme yapacağım ama misafirler henüz gelmeye başlamadan önce Kalista Luxury Resort'ta ana restoranda ne gibi bir sunum var? Masa düzeni nedir? Yemeklerde örnek olarak bu akşam neler hazırlanmış? Size göstermek istiyorum. Öncelikle titizlikle hazırlanmış masaları şöyle kısaca size gösterdik. Ana havuzun hemen yanındayız. Burada tabii teras kısmı da var masaların bulunduğu. Ve siz içeri geldiğiniz zaman bu arada üst tarafımızda da resepsiyon alanı var. Şimdi ilk girişimizde burada gayet güzel yöresel yemekler bizleri karşıladı. Fellah köftesi, sebze güveç, soğan kebabı, kuskus pilavı ya da tavuk mahmudiye gibi seçenekler var. Daha girer girmez yemeklerle başladık ama tabii aslında belki salatalar ya da mezelerle, zeytinyağlarla başlamak daha doğru olabilirdi. Mesela şurada adetler var. Oraya geleceğim. Burada yalnız bir arkadaşımız bir çalışma yapıyor. Merhabalar, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Numune alımı yapıyoruz. Numune alımı. Bir dakika. Ben özür dilerim, tanışabilir miyiz? Bir de bir Yağmur Hanım. Evet, kalite departmanında çalışıyorum burada. Kalite departmanında. Tamam. Yağmur Hanım, bize ne olarak hani bu örnekleri aldığınızı ve nasıl kullandığınızdan bahseder misiniz? Biz numune kaplarımıza örneklerimizi alıyoruz. Tamam. Sonra laboratuvarımıza götürüp orada analizlerimi yapıyoruz. 3 tür analizlerimiz var. Ona göre ne kadar sağlıklı veya bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Harika. Bu şeyleri, denetlemeleri siz burada otel bünyesinde mi yapıyorsunuz? Biz otel bünyesinde de yapıyoruz. Ayrıca aldığımız şirketler var. Oradan da gelenler Tamam, oluyor. bağımsız denetim kurumları var. Onlar da bunu denetliyorlar. Ama otel bünyesinde de bu şey yapılıyor bildiğim Evet, biz kadarıyla. de yapıyoruz. Ki keza havuzda da ben rastlamıştım. Havuzdan da sürekli örnek alınıyor. Ben burada hemen bir ek bilgi aktarmak istiyorum. Kalista Luxury Resort'ta özel olarak bir gıda güvenliği açısından denetim yapan bir laboratuvar var. Ve her ne kadar bağımsız denetim kurumları bu işi yapıyor olsa da birçok otel için, hatta bütün oteller için Kalista'da ek olarak kendi bünyesinde de bu denetimler yapılıyor ve gıda güvenliği maksimum derece sağlanmış oluyor. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi biz şöyle misafirlerimize göstererek devam edelim. Burada
biraz daha deniz mahsullerinden oluşan soğuk mezeler var. İşte karidesler, kalamarlar, yengeç gibi ürünleri burada bulabilirsiniz. Hemen şöyle yapalım. Sola doğru döndüğümde daha çok böyle biraz meze diyebileceğimiz yoğurtlu, işte humuslu, acı ezme gibi seçenekleri bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir etrafıma bakıyorum. Tabii çok küçük son dokunuşlar yapılıyor mutfak ekibi tarafından. Misafirlerin gelmesine şu anda daha 15 dakika var. Biz onlar gelmeden sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ve nerede ne var ben de yeni keşfediyorum sizle beraber. Burada güzel bir sunum alanı daha var. Ve sıcak yemekler burada yine. Meksika fasulyesi, biraz daha international tavuk haşlama. Hint usulü mercimek yemeği var. Akya balığı buğulama var. Maş fasulyesi yemeği var. Yani biraz daha dediğim gibi international lezzetler burada. Karşıda yöresel menüler vardı. Kalista Luxury'de özellikle yaz aylarında, şu anda bahar ayları olduğu için daha bir geçiş dönemindeyiz. Yaz aylarında bu ızgara ve şovlu sunulan yemekler dış alanda sunuluyor. Ortadaki büfede yine çok titizlikle hazırlanmış tadımlıklar var. Hem deniz mahsullerinden hem de şöyle baktığımız zaman minik lezzet durakları diyebileceğimiz şeflerimizin hazırladığı füme dokunuşları var. Yani işte karidesler, et füme, peynirler de buradaymış. Özellikle akşam yemeklerinde böyle biraz alkol alan misafirlerimiz mutlaka bence buraya da uğrayacaklardır. Hem peynir çeşitleri hem meze çeşitleri burada sunuluyor. Bunun dışında merhabalar, kolay gelsin. Ben de diyorum bu güzel salatalık kokusu nereden geliyor ya? Serdar nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olasın, kolay gelsin. Mis gibi salatalık kokusu geldi. Arkamı bir döndüm, Serdar salatalık doğuruyor. Burası tabii salata büfesi var orada, hazır her şey. Ama ek olarak hani bazen böyle hissiyat olarak taze doğranmış istiyorsunuz ya, bana biraz salatalık, biraz işte mısırından, domatesinden, burada ne peyniri diyorduk buna? Bu misket peyniri. Misket peynirinden, hatta istiyorsanız füme somonundan ekleyerek ya da füme balıktan ekleyerek bir salata hazırlayıp. Serdar kolay gelsin abi. Salata büfesi hemen karşıda. Şimdi ben buradan, siz görmediniz ama ben gördüm. Orada bir fırın var. Fırına gideceğim. Çok güzel pideler, pizzalar var. Oraya geçmeden önce, orası uzakta kaldı ya. Önce şurayı bir göstermek istiyorum. Şimdi burası diyet büfesi. Burada haşlama ürünler var. İşte havuç haşlama, kabak haşlama, şurada köfte haşlama, burada brokoli haşlama. Yani nedir? İşte diyet yapan misafirlerimizin tercih edebileceği noktalardan bir tanesi. Haşlanmış patates falan diye gidiyor. Benim yine burada ek olarak söylemem gereken önemli madde şu. Diyet menüler dışında glutensiz, laktozsuz, şekersiz veya vegan ya da vejetaryen neyse özel beslenme menüleriniz var ise otele giriş gününüzde hemen misafir ilişkilerindeki arkadaşlarımıza bununla ilgili bilgi verirseniz sizi mutfak şefimizle buluşturuyorlar ve bununla ilgili size tatiliniz boyunca arzu ettiğiniz menüleri sunabiliyorlar. Lütfen bu notu da unutmayalım. Gözüme bir şey daha çarptı. Hemen böyle gelelim. Burada da çocuklar için Hero Baby markalı karışık meyveli yulaflı. Bunlar mamalar. Muzlu yoğurtlu veya diğer çeşitler de var. Tatlılara hep en son geçmek istiyorum ama tatlılar önümü kesiyor benim. Peki göstererek gidelim. Burada adet pastalar var. Rengarenk, iştah açıcı, güzel pastalar var. Dilim pastalar var. Bunlar aslında sadece orada değil, burada devam ediyor. Mesela burada San Sebastian var. Üstüne böyle biraz çikolata sosu gezdirerek alabilirsiniz. Ya her otelde, her videomuzda büfeyi gezerken ben dilim pastaları gösterirken ya da süt tatları gösterirken sizin gözünüzün aradığı gibi benim de gözüm hamur tatlarını arıyor. Çünkü bunlar bizi kesmiyor. Özellikle Türk misafirlerimizin beklediği hamurlu tatlılar, biraz ileride onlara geleceğim. Şimdi yine sıcak yemekler burada devam ediyor. Hatırlarsanız ilk bölümde ortadaki şov büfesinin diğer tarafında göstermiştik sıcak yemekleri. Ama yine burada kabak musakka gibi, kereviz bastı gibi ya da mantar soslu dana yemeği var. Bu arada yine ek bir bilgi daha vereyim size. Bütün menülerde yemeğin her 100 gramındaki kalori değeri, protein değeri, karbonhidrat değeri ve yağ değerlerini görebiliyorsunuz. Yani bütün menüler kontrol altında size sunuluyor ve kendi değerleriniz ölçüsünde kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Burada meyve büfesi var. Sütlaçlar burada. Çok titizlikle hazırlanmış. Gerçekten şeflerimiz her bir şeyde, bardakta baktığınız zaman
Sunumlar gayet şık. Ve işte geldik hamurlu tatlılara. Şöyle kısaca buradan böyle bir görüntü alalım. Misafirin canını çektirelim. Baklavalar, kadayıflar, bu tarafta şekerpareler, susamlısı var, haşhaşlısı var. Çocuklar için dondurma dolabı burada. İster külahta, ister tatlınızın üzerine, baklavanın üzerine dondurmanızı alabilirsiniz. Biz tatlıyı araya aldık ama önce buraya mı gelseydik? Şefim kolay gelsin tekrar. Tamam, hoş geldiniz. Şimdi burası benim iştahımı çok açtı. Gerçekten çok hoş görünüyor öncelikle. Eminim ki Ali şefim de o senin, Ali Rıza şefim. Eminim ki lezzet konusunda da burada size çok güzel bir deneyim yaşatacak. Kaç yıldır buradasınız? Ben bir yıl oldu geleli. Kolay gelsin size. Çok başarılı buldum bu büfeyi. Bir fırınımız var. Burada Ali Rıza şefimin yaptığı ürünler var. Kuşbaşılı pide veya karışık pizza ya da acılı ekmek ya da kıymalı kol böreği. Biraz bizim Adana böreğine benziyor bu. Buradan alabilirsiniz. Sabah saatlerinde burada pideler yapıyor musunuz? Sabah saatlerinde börek çeşitlerimiz oluyor. Börek çeşitlerimiz oluyor. Yarın sabah da onu görüntülemeye çalışırız. Kolay gelsin size. Şimdi gelelim şov büfesine. Izgaraların ve diğer et çeşitlerinin anlık olarak pişirilip sunulduğu büfeye. Buyurun. Efendim şimdi sıra geldi şov büfesine. En baştan itibaren soğuk mezeleri, salata büfesini, işte biraz böyle tatlılara da daldık çıktık. Pide büfesini gösterdik. Ama biraz daha dumanların tüttüğü, böyle sıcaklığı hissedeceğiniz, Osman kardeşimizin size güzel kokular gönderdiği bir bölüm burası. Şu anda Adana kebap veya beyti kebap. O beyti dedi, ben Adana'ya benzettim. Bir sucuk ızgara bölümü yine onun yanında devam ediyor. Somon ızgara veya Osman şu nedir? Mercan balığımız. Mercan. Mercan ızgaramız. Çok güzel. Mercan ızgara var veya isterseniz somon ızgara var. Pişmiş soğan eşliğinde alabilirsiniz. Bu arada Osman bu şeyler ızgara sebzeler değil mi? Fırında yapılanlar da var mı onlardan? Var. Peki burada çupra ızgara da var bu arada. 3 çeşit balık var şu anda benim gördüğüm. Tavuk şiş var. Beyaz et için alternatif hindi ızgara var. Bir dakika dördüncü balık burada. Levrek var. Deniz mahsulü sevenler için sote galiba bu. Karides sote mi diyelim şefim buna? Ne diyelim? Deniz mahsulü sote diyebiliriz. Efendim? Patlıcanlı deniz mahsulü. Patlıcanlı deniz mahsulleri bölümü burası. İsterseniz makarna çeşitleri de burada sunuluyor. Birazdan arkadaşlar yapmaya başlayacaklar. Onu da görüntülemeye çalışacağız. Yani elimden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalıştım. Ve tekrar ediyorum. Şu an itibariyle bahar aylarından yaz dönemine geçiş bölümündeyiz. Ve yaz döneminde hemen restoranın teras kısmında havuz kenarında mangallar yanıyor. Sadece bu kadar sınırlı değil. Bu özellikle ızgaralar ve şov sunumları dışarıda yapılıyor. İsterseniz şimdi tabağınızı aldıktan sonra nerelerde oturabilirsiniz? Masa üzeri nedir? Biraz da onunla ilgili görüntü verelim. Bakın çok şık bir şekilde hazırlanmış masalar var. Kişi sayınıza göre burada seçim yapabilirsiniz. İsterseniz de hemen şuradan dışarıda teras bölümleri var. Teras bölümünde masanızı seçebilirsiniz. Buradan görünüyor ama gelin şöyle hemen dışarıdan. Evet. Burası da restoranın teras kısmı. Hemen havuzun yanındayız. Şu anda buranın servisleriniz gelmemiş. Birazdan bu servisler de gelmiş olacak. Karşıda Blue Bar var ve ana havuz bu şekilde. Ve şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Tesiste birçok farklı alakart hizmeti var. Rezervasyonlu ve küver ücretli alakartlar bunlar. Bir tanesi ücretsiz ve rezervasyonsuz. Turka 7 gün 24 saat açık ve menüden seçtiğiniz antrikottan pizza çeşitlerine kadar veya somon ızgaradan tatlı çeşitlerine kadar Turka'da mevcut. Orayı ayrıca göstereceğim. Ya da uzak doğu alakartı, İtalyan alakartı, balık alakartı gibi seçenekleri rezervasyonlu ve bir servis ücreti ödeyerek bir hizmet alabilirsiniz diyelim. Bunlarla ilgili de size ayrıca bilgi vermeye çalışacağım yine. Şimdi teppanyaki bölümüne geçeceğiz. Şefimiz bizi bekliyor. Ama ben burada Erim şefimi de yakaladım. O da sushi hazırlıyordu. Hemen bunu göstermek istedim size. Kolay gelsin Erim şefim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyoruz burada? Burada sushi hazırlığımız var. Sushi barımız. Burada sushi hazırlıyoruz. Sarmış olduğumuz sushi spicy tuna rolümüz. Tuna rol. Evet. İçinde ton balığı, krem peynir, avokado ve salatalık. Bu avokado mu yapmış olduğumuz yeşil olan salatalık. Tamam. Onun altındaki avokado. Avokadolar var. Pirinç, yosun. Yosun. Şu malzemenin adı neydi? Makisu. Makisu. Sushi sarma hasılı da denilebilir Türkçe'de. Tamam. Şimdi burada bir sushi sarma işlemi yapılacak ve biz de bunu sizle paylaşacağız. Hani böyle bazen büfelerde hazır konuluyor ya, dilim dilim lokuma benziyor. Bakın nasıl ortaya çıkıyor, beraber görelim. Erim şefim. Tamam. Şu şekilde tutuyoruz malzememizi. Tamam.
Makisu yardımıyla bu şekilde sarıyoruz. Hop. Erim şefim, Türk misafirler çok sushi talep ediyorlar mı ya? Çok severek yiyorlar. Gerçekten mi? Aynen. Bizim Adana'da bile 4-5 tane şey açıldı. Sushi Evet. restoran açıldı. Çok iyi. Evet. Suşimiz hazır bu şekilde. Bir dilimler misiniz bir de? Tabii. Hani böyle tam lokum haline gelmişini görelim. Ondan sonra bunu 8 eşit parçaya bölüyoruz. Neden 8? Yani misafirlerimizin 6 parça da olabilir aslında Tamam. ama Şeyine göre, lokma şeyine aynen. göre. Evet, tamam. Daha basit yiyebilmeleri için 8 Evet. eşit parça. Evet, peki. Efendim tuna roll hazır. Sunumu da göstereyim mi? Evet, seviniriz. Tabi bunun yanında sosuyla beraber neydi sosun adı? Soya sos, wasabi ve zencefil turşusu. Evet. Wasabi, soya sos ve zencefil turşusuyla beraber bu şekilde bir sushi tabağı hazırlanıyor. Lokum gibi tabak oldu. Bakın. Tabi bitmedi. Şimdi biraz da şov izleyelim Erim şefim. Tabii, buyurun. Çok özür dileriz ya. Beklettik sizi ama. Şöyle sizin sesiniz belki çok net gelmeyebilir. İbrahim oradan çekerken ben şöyle yaklaşayım size. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. İsim neydi şefim? Serhan. Serhan şefim, kolay gelsin. Örnek gösterebilirsek nasıl hazırladığımızı, çok teşekkürler. Evet. Şefim yaktın ortalığı şefim. Aman. Bu da işin şov kısmı. Evet. Bonfilemiz mühürlendi. Hatta biraz pişti bile. Burada bir bonfileyi misafirin isteğine göre farklı pişirim derecesi olabilir. Orta derece, az pişmiş veya çok pişmiş yapılabilir. Bu şu anda orta pişmiş mi oldu şefim? Evet, orta pişmiş. Evet. Nefis bir tabak oldu. Ne geliyor üzerine? Pırasa külümüz geliyor en son. Pırasa, Pırasa küllerimiz. pırasa küllü. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Evet. Teppanyaki bölümünde de böyle bir sunumla videomuzu yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Elinize sağlık tekrar. Kolay gelsin. Efendim mevsim baharsa, mevsim kışsa, siz de Kalista Luxury Resort'te tatile geldiyseniz ama havuz keyfinden vazgeçmek istemiyorsanız iki tane seçenek var. Bir tanesi arkamda gördüğünüz bölümdeki ısıtmalı havuz. Çok yaklaşmayacağım, misafirler var. İbrahim kardeşim uzaktan şöyle bir dönelim. Çam ağaçlarının gölgesinde gayet dekoratif, çok şık bir açık ısıtmalı havuz misafirleri bekliyor. Hemen İbrahim'in arkasında kapalı havuz var. Orayı da birazdan içeri gireceğim ve göstereceğim. Kalos Spa alanı orası. Fitness Center, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, hamam, sauna, buhar odaların bulunduğu bölüm içeride. Şöyle oraya doğru yaklaşalım. Detaylıca biraz görüntü alalım isterseniz. Buyurun. Efendim Kalos Spa'ya hoş geldiniz. Dışarıda çam ağaçlarının altında ısıtmalı havuzu gösterdik. Açık ısıtmalı havuzu gösterdik. Şimdi kapalı ısıtmalı havuzdan kısa bir görüntü ekliyoruz. Ve sonra Spa'nın diğer bölümlerini göstermeye çalışacağım size. Efendim Kalista Luxury Resort'te dışarıdaki havuzda sahilde olduğu gibi kapalı ısıtmalı havuzda da engelli misafirimiz için gerekli donanıma sahip aparatlar mevcuttur. Engelli misafirlerimizin de bilgisine olması açısından bunu burada belirtmek istiyorum. Kapalı havuzla ilgili içeride misafir olduğu için çok uzun görüntü alamıyorum ama kısaca şöyle bir bilgi görüntüsü alalım. Ve hemen kapalı havuzun yan tarafındaki camlı bölümlerinde bahçeye baktığını, önünde de yatak minderli şezlongların bulunduğunu buradan ifade edelim. Tekrar turumuza devam ediyoruz. Efendim son derece sıcak bir ortamdayız. İçeride misafirler olduğu için yavaş konuşarak yapmaya çalışıyorum. Şu anda burası Kalista Luxury Resort'taki hamam bölümlerinden bir tanesi. Kese ve bakım paketi aldığınızda o oda kullanılıyor. Bunun dışında tabii daha büyük bir hamam bölümü de var. Ancak içeride misafirler olduğu için... İbrahim şöyle gösterir misin abi? Evet, burada büyük hamam alanı var.
Tamamen giremiyorum içeriye çünkü misafirler var içeride. Tabii ki sauna ve buhar odası alanları da mevcut. Burada dinlenme odaları var. Kalista'da spa alanında ilerlerken loş ışık altında ve sağlı sollu böyle bir bitki dekoru da var. Yani tropik bir ormandaymış gibi hissedebilirsiniz. İçerideki ışıklar da son derece loş. Ben şu anda size görünmüyorum muhtemelen ama bilgi aktarmaya çalışıyorum. Buhar odası hemen devam ettiğimizde tertemiz havlular, misafirleri bekliyor raflarda, duş alanları, sağlı sollu 2 tane sauna var. Bunların sıcaklıkları farklı değil mi Elem Hanım? Aynı mı? Tamam, bazen oluyor ya işte Fin saunası, işte Türk saunası gibi. Tamam, aynen. Şimdi 2 tane büyük sauna alanı var. Yani oteldeki misafir sayısı fazla bile olsa saunayı kullanmak isteyen hiçbir sıkıntı olmaz. 2 tane sauna alanı hizmet veriyor. Bir de şöyle gelelim. Burası da dinlenme odası. Işıklar son derece loş. Şu anda ne görünüyor, kamerada ne çıkıyor ben bilmiyorum. İbrahim çekiyor, ben anlatıyorum ama bakalım sonucu beraber göreceğiz. Spa alanı ile ilgili ben bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyorum şu anda size. Efendim Kalista'da spa merkezinin bir diğer dinlenme alanı burası. Biraz daha aydınlık bir alan. Kapalı ısıtmalı havuzun hemen üstündeyiz. Yavaş konuşuyorum çünkü içeride masaj odaları var ve masaj alan misafirler var. O yüzden çok yavaş yavaş diğer bölümleri göstermek üzere şöyle ilerleyelim. Efendim Kalista Luxury 4 videomuzun artık yavaş yavaş sonlarına yaklaştık. Ancak biz de bayağı bir yorulduk. Böyle bir spa merkezinde gezerken, spa noktalarını gezerken açıkçası bizi bırakın, biz burada kalalım diyesim geliyor. O kadar şık, o kadar güzel hazırlanmış ki burası VIP odalardan bir tanesi. Özellikle çift gelen misafirlerimizin böyle biraz sohbet edip, beraber zaman geçirip masajdan alabilecekleri ve kendilerine özel sauna ve hamamın da bulunduğu bir oda burası. Bakın burada bir sauna bölümü var. 2 kişilik bir sauna. Evet, zaten tek tek içinde göstermeye çok gerek yok galiba. Burada bir hamam odası var. Şöyle kısaca gösterelim. İbrahim kardeşim. Girebilirsin. Aydınlık gayet. Bakın burada hazırlık yapmışlar. Bir de hani biz çekim yapacağız diye hazırlamışlar. Hiç de gerek yoktu ama yine de kalsak mı burada acaba bilmiyorum. Evet. Yine aynı şekilde sauna ve hamamdan sonra bir de buhar odası var burada. Buhar çıkıyor. Demek ki buhar odasıymış. Anlamış olduk. Ve burada hizmet alan misafirlerimiz için ilave hizmetler de var. Yani ikramlar da var. Tatlı tabağı, meyve tabağı ve şampanya ikramı. Tabii burayı şöyle masaj paketi alırken aslında zannediyorum minimum 2 saatlik kiralıyorsunuz. Yani önce 1 saat kadar sauna, hamam, buhar keyfi yapıyorsunuz. Daha sonra terapist arkadaşlar geliyor, size burada masaj uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Siz burada sohbet ediyorsunuz ya da uyukluyorsunuz ve sonra sıfırlanmış halde buradan çıkıyorsunuz. Biz de yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik ve başka gösterecek bir yer yoksa görevli arkadaşlar şimdi bize kılavuzluk edecekler. Buradan da ayrılarak videomuzu sonlandıracağız. Ve efendim Kalista Luxury 4'teki videomuzun sonuna gelmiş olduk. Tabii biraz havanın azizliğine uğradık, bulutların azizliğine uğradık. Çok böyle hareketli, canlı bir video olmamış oluyor ama bilgi açısından size Kalista Luxury 4'ü ifade edebilen görüntüler ve bilgiler aktarabildiğimi düşünüyorum. Eğer bu çalışmam sizlerin tatil seçiminize katkı sağladıysa lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak rezervasyon talepleriniz bizim için çok kıymetli. Bu taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyerek bir başka otel keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Lütfen videoyu kapatırken beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmeyiniz. Allah'a ısmarladık.